Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konumuz medikal estetik hekimi uzman doktor Yahya Yiğit. Yahya hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Çok teşekkür ederim. Hocam tüm yüz restorasyonu ile çok uğraştığınızı biliyorum. Tüm yüz restorasyonundan biraz bahseder misiniz? Evet, tüm yüz restorasyonu kişinin yüzünün neye ihtiyacı varsa onu en iyi şekilde yerine koymak, o işlemleri yapmaktır. Bunu yaparken yüz iskeletini göz önünde bulunduruyoruz. Bu yüz iskeleti, bu kemik dokular üzerine ne yapılırsa bu yüz çok daha güzel olur. Onu planlayıp yapıyoruz. Bunu yaparken de ciddi bir tecrübe ve profesyonellik gerektirir. Bu işlemler çünkü yoğun işlemlerdir. Her noktaya müdahale demektir. Dolayısıyla altın oran bizim için çok çok önemlidir. Bir bölgeden diğer bölgeye açılar, geçişler, o hacmin birbiriyle olan orantısı bunlar bizim için çok büyük önem arz eder. Dolayısıyla bu işlemleri yapacağımız zaman çok dikkatli olmak gerekir ve tecrübe sahibi olmak gerekir. Hocam daha önceki programlarımızda hep tüm yüz restorasyonunda dudakla ilgili dudağın öneminden bahsetmiştiniz. Evet. Yine başka bir programımızda tüm yüz restorasyonunda yüz uyumundan, işte üst bir bölüç, orta yüz, evet, alt yüzden bahsetmiştiniz. Bugün de yüzde en çok dikkat çeken organ olan burundan bahsetmenizi isteyeceğim. Yüzdeki burun uygulamaları ve buruna yapılan dolgu uygulamalarının özelliklerinden, inceliklerinden bahseder misiniz? Evet. Burun her zaman çok zor bir konu olmuştur insanlar için de. Yani rinoplastiler, ameliyatlar yok, nefes alamıyorum vesaire vesaire. Evet. Her zaman ön planda olan bir organımız olmuştur. Şimdi dolgu yaptığımız zaman artık o kadar gelişti ki yeni teknolojik dolgular ve teknikler artık buruna da çoğu zaman ameliyata gerek kalmaksızın şekil verebiliyoruz. Hatta bazen hastalarım yazıyor, hocam ne yaptınız, nasıl yaptınız, nasıl olur, hadi tamam düzleşti de nasıl kalktı gibi. Yani bu akıl sır erdiremiyorlar insanlar. Gerçekten öyle. Hani ben bile çoğu zaman yaptıktan sonra şöyle bir baktığımda gerçekten ben bile beklemiyordum diyebiliyorum yani. Şimdi biz bu uygulamaları yaptığımız zaman tabii ki kabul etmek lazım. Tüm yüz restorasyonu dedik, bütünsel yaklaşım dedik. Dolayısıyla bu bütünsel yaklaşımda burnun da eğer düzeltilmeye ihtiyacı varsa biz buna dolgu uygulaması, gerekirse ip askılama uygulamasıyla şekil veriyoruz. Bunu yaptığımızda tabii ki hastanın o bütünsel olarak güzellik hali daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Sonuçta her taraf düzgün, canlı, parlak, genç görünürken aşağı düşmüş bir burun, kemeli bir burunu istemeyiz. Burun dolgusu bizim için yüz restorasyonunda büyük önem arz eder. Peki buruna yapılan bu dolgular ne kadar süre kalıcı? Şimdi burun hareketsiz bir bölge olduğu için 1-1,5 yıl hatta 2 yıla kadar uzayabiliyor bu kalıcılık süresi. Yine de eski haline dönmüyor. Belli oranda bir kalıcılık sağlıyor. Dolayısıyla biz tekrarladığımızda bunu atıyorum 1,5 yıl sonra bu kalıcılık süresi daha da uzar. 2 yıl, 3 yıla çıkar. Daha sonra tekrarladığımızda daha da fazla artar. Çünkü dolgu eridiği zaman orada bir bağ doku oluşumunu sağlıyor. Dolayısıyla her seferinde biraz daha bağ dokusu oluştuğu için kalıcılık süresi buna bağlı olarak daha da uzuyor. Peki burun uygulamalarında neler yapabiliyorsunuz? Şimdi bazı hastalarda konka hipertrofisi vardır. Hani nefes alamıyordur. Ona bir şey yapamıyoruz. Evet. Bizim burun dolgusunda aslında birinci amacımız burun şekillendirmedir. Burun şekillendirmede yaptığımız zaman bazen bağ dokusu, kıkırdak dokusu çok zayıf olan hastalar da oluyor. Yani inspirium sırasında hani nefes aldığı zaman şu burun kenarlarının içeriye doğru çöktüğünü ve nefes almasına engel olduğunu görüyoruz. Evet. Biz dolgu yaptığımızda orada bir destek sağladığı için ona bile fayda sağlayabiliyor çoğu zaman. Yani nefes almasını da iyileştirebiliyor. Peki bunu yaparken dışarıdan mı yapıyorsunuz yoksa içeriden mi yapıyorsunuz? Tabii bunu yaptığımızda genelde ben kanül tekniği kullanıyorum. Burun ucundan ufak bir iğneyle bir giriş yapıyorum. Ondan kanüle giriyorum ve burnun istediğim noktasına istediğim şekli verebiliyorum. Burunun ucunu kaldırıyoruz, burundaki deformiteleri düzeltiyoruz. Eğrilik varsa çoğu zaman büyük oranda düzeltme yapabiliyoruz. Burada önemli olan hangi buruna işlem yapılır, hangisine yapılmaz. Evet. Bunu tespit etmek lazım. Şimdi bu hastanın burnu dolguya uygun değilse, şekli dolguya uygun değilse yapamıyoruz. Şimdi her zaman gözden kaçan bir şey vardır. İnsanlar özellikle yeni başlayan hekim arkadaşlarımız direkt burun işine giriyorlar ama
Bu iş gerçekten çok ciddi bir durumdur. Yani elmaca koyarsınız dolgu, 1 ml fazla ve eksik. Çok önemli değil. Çok önemli değil. Ama buruna koyacağınız dolgu, ya vereceğiniz şekil çok büyük önem arz eder. Çünkü orada 1-0-2 ml dolgu bile çok büyük değişiklik yapıyor. Şimdi hastanın burun köküyle alnı arasında açı düzdür. Veya çok azdır. Ama kemeri de var. Kalkıp o hastanın alınla burun kökü arasına dolgu koyduğumuz zaman şurada alından aşağı doğru uzanan gemi gibi bir burun ortaya çıkar. Basit bir örnek. Greg nose. Greg nose. Düşünün. Yani basit bir örnek. Evet. Şimdi burun ucunu kaldıracağım deyip de burun ucuna dolguyu koyup böyle davul gibi bir burun ortaya çıkabilir. Bunlar önemli. Bunun dışında mesela biraz önce dar açılı bir burun ne yapılır? Farklı bir teknik kullanılır. Çok kemerli bir burunda farklı bir teknik kullanılır. Ve en büyük özelliklerden birisi kullandığın dolgu çok çok önemlidir. Yani hangi dolguyu buruna koyarsak daha güzel durur. Bu çok önemli. Şekil verme. Yani bunlar, yani ben bunları nasıl biliyorum ve nasıl şey yapıyorum? 7 yıllık tecrübeyle yapa en son evet en iyisi bu. Burun için en iyisi bu. Bakın dudak için demiyorum. Burun için en iyi dolgu bu diyorum ve onu yapıyorum. Hocam ben geçenlerde sosyal medyada bir tane burun dolgusu yapılmış bir hastaya rast geldim. Hastanın burnu zaten oldukça büyük. Az önce bahsettiğiniz gibi burası da zaten yüksek. Bir de burayı tamamen doldurmuşlar. Ve bunu bir de paylaşmışlar yani Evet, şaka gibi. Kocaman bir burnu olmuş. Yani Evet. şimdi dolgu dediğimiz şey aslında dolduran bir şey. Evet. Kişi burnum küçülsün derken dolguyla zaten biraz büyütüyoruz. Peki burada bir tezatlık yok mu? Evet. En sık karşılaştığımız soru budur. Evet. Hocam ben zaten işte burnun büyük, kemeri yüksek, daha da fazla büyümez mi bu burun şeklinde çok sık soru alıyoruz. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi Fatih Hocam, biz buruna şekil verirken sadece doldurmuyoruz. Yani dolgu yaparken sadece doldurmuyoruz. Şekil veriyoruz. Nasıl veriyoruz? Şimdi hastanın şurada bir kemeri var diyelim. Göze çarpıyor. Bu kemeri düzeltecek şekilde dolgu koyduğunda orada bir estetik görünüm sağlıyoruz. Bu bir. İkincisi, burun aşağı doğru sarkmış. Bu burnu şöyle kaldırdığında ne oldu? Yandan baktığında küçüldüğünü görürsünüz. Yani ama biraz önce bahsettiğim gibi yani medikal estetik işine yeni giren hekim arkadaşlarımız da direkt burun yapma eylemine giriyor ve gerçekten kötü sonuçlar ortaya çıkıyor. Evet. Eğer doğru teknik ve doğru malzeme kullanmazsanız sizin de bahsettiğiniz gibi yani çok büyük, şişmiş, kocaman bir burun ortaya çıkabilir. Yani şekil verelim derken daha şekilsiz, daha kötü görünen bir burun ortaya çıkabilir. Ya bunlar tamamen hani tecrübeyle ve doğru hasta seçimi. Bu Evet. çok önemli. Evet. Doğru hasta seçimi. Peki hocam burun dolgusu tehlikeleri, riskleri neler? Biraz Çok. da bundan bahseder misin? Çok. Çok önemli bir konu çünkü. Evet, burun dolgusunun tehlikesi çok. Eğer ehil kişiler tarafından yapılmıyorsa, her işlemde Hocam olduğu kör gibi. bile olabilir değil mi hasta? Kesinlikle, kesinlikle. Kör de olabilir, nekroz meydana gelebilir, nekroz dediğimiz doku çürümesi meydana gelebilir, Evet. damar içi enjeksiyonlarda vesaire. Onun dışında şekil bozuklukları çok fazla artabilir. Yani tüm uygulamalar aslında hani dışarıdan görüldüğü gibi değil. Yani medikal estetik bir dünyadır. Yani yüzümüzde olan damar ve sinirler vücudumuzun hiçbir yerinde o kadar yoğun değil. Yani bir damar ve sinir haritasını yani anatomi atlasını elimize aldığımız zaman şöyle baktığımızda yani bu ne diyorsun yani? Evet. Yani inanılmaz bir ağ var orada. Şimdi ne yazık ki artık bırakın hani her öne gelen kişinin yani estetisyenler olsun, merdiven altı yerler olsun alıyorlar enjektörü habire batırıyorlar. Ama nereye batırıyorsunuz? Çok hasta geldi bana. Hani kalıcı deformasyonlar meydana gelen, kalıcı sinir hasarları olan hastalar var. Daha önce nekrozu gelişmiş hastalar var. Şimdi ben her zaman şunu derim. Bir hekimin elinden bir sıkıntı ortaya çıkarsa bu bir komplikasyondur. Evet. Ama bilmeyen biri veya yetkisi olmayan biri kalkıp bunu yaparsa bu komplikasyon değil yani. Bu tamamen bildiğiniz hatadır. Evet. Yani, ama hekim arkadaşlarımız da yani 2 günlük bir eğitimden sonra en komplike işlemlere girebiliyor ne yazık ki. Ben şimdi diyecekler hocam siz nereden başladınız? Tamam biz de aynı yollardan geçtik ama ben mesleğimin 4. yılından sonra bunun dolgusu yapmaya başladım. Yani Evet. bu sektöre yani bu medikal estetiği yapmaya başladıktan
Sonra dördüncü yılda ben burun dolgusu yapmaya başladım. Evet. Eğitimlerden hemen sonra ve 2 gün sonra başlamadım. Basit bir örnek. Çünkü Evet. zor bir alan, komplike bir alan. Yanlış yapıldığı takdirde hiç hoş olmayan sonuçlar ortaya çıkabilir. Dediğiniz gibi körlük gibi, nekroz gibi ciddi komplikasyonların ortaya çıkabileceği bir alan. Evet. Onun için yani bir enjektörü eline aldığın zaman o el titremeyecek. Kendinden emin olacaksın. Evet. Ondan sonra rahat yapabileceksin. İşlemi yapıyorsa acaba bir şey oldu mu? O bir şey olacak mı? Ya bu korkuyla yapacaksan yapma zaten. Değerli seyirciler, hakikaten burun dolgusunda hasta seçimi, tecrübeli bir hekim, doğru bir ürün ve lütfen ama lütfen ucuz değil, kalite peşinde olun. Bu da son sözümüz Kesinlikle. olsun. Teşekkürler. Hocam çok teşekkür ederim vermiş teşekkür olduğunuz ederim. güzel Çok ve sağ olun. önemli bilgiler için. Bugünkü program konumuz medikal estetik hekimi uzman doktor Yahya Yiğit idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.